Sevgili arkadaşlar, merhaba sevgili canlar. Haziran sonunda sizlere bu göz nakilleri konusunda konuşmak istedim. Gözün renkli kısmı olan iris tabakasının önünde şeffaf saydam tabakaya kornea denir. Göze gelen ışınlar ilk olarak bu dokudan geçtikten sonra retina dediğimiz sinir tabakasına ulaşır ve görme gerçekleşir. Korneanın saydamlığı veya düzenli bir şekilde herhangi bir nedenle görmede önemli bir rol oynar. Eğer kornea saydamlığını kaybeder, bunlar kornea distrofisi gibi kalıtsal hastalıklar, katarak ameliyatı sonrası geçmeyen kornea ödemi veya şekil bozulursa keratonuz gibi korneanın ilerleyici şekilde incelmesi ve dikleşmesinde hasta net göremez. Böyle durumlarda kornea sağlıklı başka bir kornea dokusuyla değiştirilerek görme tekrar kazandırılabilir. Bu nakil işleminde doku yaşamını yitirmiş bir kişiden alınan sağlıklı kornea dokusudur ve işleme kornea nakli denir. Kornea nakli tam kat kornea dokusu ile yapılabileceği gibi korneanın sadece üst katmanı veya alt katmanından nakilde yapılabilir. Korneanın saydam olmasını sağlayan özelliklerden biri damarsız oluşudur. Dokuda damar olmaması doku nakillerinin önemli bir avantaj sağlar. Çünkü doku reddine sebep olan hücreler yabancı dokuya ulaşması bu sayede mümkün olmaz. Tüm nakil ameliyatlarını düşündüğümüzde kornea nakilleri diğer nakillere göre daha başarılı olması da bu özellikten kaynaklanmaktadır. Tam kat kornea nakli, yani biz buna ne diyoruz? Penetran keratoplasti diyoruz. Ameliyatının basamakları lokal veya genel anestezi altında göz çevresi dezenfekte edildikten sonra steril bir örtü ile örtülür. Kornea merkezi ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Yuvarlak bir bıçak içeren vakumlu bir alet, buna ne diyoruz? Biz trepan ile kornea merkezinde 7-7,5 milim çaplı dairesel bir kat kesi yapılır ve korneanın merkezi çıkarılır. Yine aynı şekilde verici kornea dairesel bir bıçak içeren vakumlu başka bir aletle, punch dediğimiz bu aletle alıcı yatağına uygun şekilde hazırlanır. Verici kornea alıcı yatağına farklı dikiş teknikleri 16 adet tek dikiş ya da devamlı dikiş ile birlikte dikiş ile dikilir. Gözde antibiyotikli ilaç uygulanarak işlem sonlandırılır. Ameliyatın süresi yaklaşık olarak 30-40 dakikadır. Aynı anda yapılacak başka girişimler varsa ameliyat süresi uzatılabilir. Tam kat kornea nakli sonrası, ameliyat sonrası birkaç hafta batma, sulanma gibi şikayetler olabilir. Ameliyat günü koruyucu bandaj kullanılmamalıdır. Görme seviyesi hemen çok artmayabilir. Ameliyat sonrası antibiyotikli ve kortizonlu göz damlaları hekim önerisi doğrultusunda kullanılır. Ameliyat sonrası birinci gün ilk kontrol yapılır. Daha sonra birinci hafta ve bir yıl boyunca her ay kontrol gerçekleştirilir. Genellikle bir sene sonra dikişler alınır. Tam kat kornea nakli ameliyat sırasında görülebilen komplikasyondur. Bunun dışında diğer komplikasyon, en sık rastladığımız komplikasyon, katarak ameliyatlarında da görüyoruz bunu. Ekspulsif kanamadır. Gözün damar dokusu olan koroidden kan birikmesi sonucu görülen kontrollü güç olan bir kanamadır. Bu durum çok nadiren görülür. Binde 45 ile %1,08 arasında görülür. Önceden tahmin etmek mümkün değildir ve gerçekleşirse gözün kaybı ile sonuçlanabilir. Bunun dışında diğer bir komplikasyon astigmatizma. Kornea nakli sırasında astigmatizma sık görülmektedir.
Doku iyileşmesiyle birlikte konulan dikişler bu astigmat değerlerini zamanla değiştirmektedir. Dikiş alma, tekrar dikiş atma, gevşetici kesiler veya lastik ile astigmat giderilebilmektedir. Diğer bir komplikasyon göz içi basınç artışı, glukom, erken veya geç dönemde görülebilir. Erken dönemde görülen göz içi basınç artışı ilaçlarla hızlı bir şekilde kontrol altına alınır. Geç dönemde görülen göz içi basınç artışı genellikle kullanılan kortizonlu damlalara bağlı olur. Bu durumda da göz içi basınç düşürülen ilaçlar kullanılması gerekir. Diğer bir komplikasyon enfeksiyon. Göz içi ameliyatları sırasında ciddi enfeksiyonlar çok önemli bir durumdur. Erken müdahale gerektirir. Bunun dışında doku reddi, yani yaptığımız ameliyatın red olması özellikle başka nedenlerle korneasında damarlanma olan hastalarda görülebilir. Bu tür durumlarda göze bazı özel iğneler yapılarak damla ve ilaçlarla dokunun reddedilmesi önlemeye çalışılmaktadır. Tam kat kornea nakli ameliyatı, femtosaniye lazer dediğimiz tam kat kornea naklinde alıcı yatağının hazırlanması aşamasında kullanılan yuvarlak bir bıçak içeren vakumlu bir alet trepan yerine femtosaniye lazer ile kornea merkezinde 7-7,5 milim çaplı dairesel tam kat bir kesi yapılabilir ve korneanın merkezi çıkartılır. Ameliyatın diğer basamakları aynı şekildedir. Femtosaniye lazer ile hazırlanan korneada yara yeri uyumu çok düzgün olmaktadır. Biz buna dalk, yani korneanın üst katman nakli diyoruz. Korneanın tam kat değil, sadece üst katmanını değiştirebilmesi işlemidir dalk. Dalkın açılımı derin ön lameller kornea naklidir. En sık keratokonus hastalığında uygulanmaktadır. Korneanın kalıtsal hastalıklarında hastalık korneanın üst katmanlarını tutuyorsa da dalk uygulanabilir. Dalk ameliyatının basamaklarına baktığımızda bunlar nelerdir? Lokal veya genel anestezi altında göz çevresi dezenfekte edildikten sonra steril bir örtü ile örtülür. Korneanın üst katmanı kornea merkezinden 7-7,5 milim çaplı dairesel alanda büyük baloncuk tekniği ile veya manuel lameler diseksiyon ile çıkartılır. Önceden hazırlanmış verici korneasının üst katmanı kornea merkezindeki alıcı yatağa uygun şekilde hazırlanır ve alıcı yatağa dikilir. Gözde en az 16 adet dikiş olur. Göze antibiyotik ilaç uygulanarak işlem sonlandırılır. Ameliyat süresi yaklaşık 40 ile 50 dakikadır. Aynı anda yapılacak başka girişimler varsa ameliyat süresi uzayabilir. Dalk ameliyatı sonrası birkaç hafta gözde batma, sulanma gibi şikayetler olabilir. Ameliyat günü koruyucu bandaj kullanılmamalıdır. Görme seviyesi hemen çok artmayabilir. Ameliyat sonrası antibiyotikli ve kortizonlu göz damlaları hekim önerisi doğrultusunda kullanılır. Ameliyat sonrası birinci gün ilk kontrol yapılır ve nakilden dokunun durumuna göre kontrol sıklıkları ayarlanır. Genellikle 6 ay sonra dikişler alınır. Bazen 1 yıla kadar uzar bu süre. Dalk sırasında görülebilen komplikasyonlar nelerdir? Bunlara baktığımızda korneanın alt katmanlarında bütünlük kaybı, bu durum bazı ameliyatlarda dalk olarak devam edilmesine engel olabilir ve tam kat kornea nakline geçilebilir.
Astigmatizma, kornea nakli sonrası astigmatizma sık görülmektedir. Doku iyileşmesiyle birlikte konulan dikişler bu astigmat değerlerini zamanla değiştirmektedir. Dikiş alma, tekrar dikiş yapma, gevşetici kesiler veya lasix ile astigmat giderilebilir. Glukom göz içi basıncı. Glukom erken veya geç dönemde görülebilir. Erken dönemde görülen göz içi basınç artışı ilaçlarla hızlı bir şekilde kontrol altına alınır. Geç dönemde görülen göz içi basınç artışı genellikle kullanılan kortizollu damlalarla bağlı olur. Bu durumda göz içi basıncını düşüren ilaçlar kullanılması gerekir. Enfeksiyon, göz içi ameliyatlar sonrası ciddi enfeksiyonlar çok nadir de olsa görülebilmektedir. Önemli bir durum erken müdahale gerektirir. Doku reddi, alıcı korneanın en iç tabakasını oluşturan endotol hücreleri muhafaza edildiğinden red riski çok azdır. Dalkın özellikleri. Dalk ameliyatlarında hastalar korneanın en iç tabakasını oluşturan endotol hücrelerini muhafaza ederler. Verici dokuya ait endotol hücreleri alınmadığından kornea red riski dramatik bir şekilde azalır. Böylece kortizonlu damla kullanma süresi de kısalmaktadır. Yara iyileşmesi daha hızlı olmakla ve dikişler yaklaşık 6 ay gibi bir sürede alınmaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir de son DIMEK'den bahsetmek istiyorum. Korneanın alt katmanı naklidir bu da. Korneanın tam kat değil, sadece alt katmanının değiştirilmesi işlemine DIMEK denir. En sık billöz keratopati, kalıcı kornea ödemi hastalarında yapılmaktadır. Kalıtsal kornea hastalarında belirli bir yaştan sonra veya bazen katarak ameliyatından sonra kalıcı kornea ödemi görülebilmektedir. DIMEK ameliyatının basamaklarına baktığımızda lokal veya genel anestezi altında göz çevresi dezenfekte edildikten sonra steril bir örtüyle örtülür. Bu önemlidir, sterilizasyon. Korneanın en alt katmanı endotel soyulur. Önceden hazırlanmış verici kornea endotel alıcıya nakledilir.